Herkese merhaba. Bugün acayip güzel bir gün ve acayip güzel bir yerdeyiz. Hırvatistan'dayız. Buraya Lexus için geldik. Ama Lexus'un yeni modelleri ya da yeni bir lansman değil bu. Lexus'un eski modellerini, hatta ilk Lexus'u kullanmaya geldik. Ben bu işleri çok severim biliyorsunuz. O yüzden bu video böyle 32 dişi olarak devam edecek. Şimdi burada bizle beraber 6 tane otomobil var. Lexus tarihi için çok önemli 6 tane otomobil var. Birincisi, hemen üzerinden geçelim. Bu LS400, ilk Lexus. Yani aslında Lexus'un ortaya çıkışı, doğuşu, üretim amacı, her şey bu otomobilde gizli. Hemen yanında yine 4. jenerasyon LS var. Bu arada 5 jenerasyon çıkmış LS ve halen de üretilmeye devam ediyor. Onun yanında bu arada bu LS'in özelliği de, yani 4. neslin burada olmasının özelliği de bu otomobil ilk hibrit LS. Hibrit demişken yan tarafta yine arkadan itişli spor küpe olan bir C sedan olan GS var. Bu da yine ilk hibrit spor arkadan itişli otomobil Lexus tarihinde. Yine tarihte bir ilk RX var. O RX de zaten SUV. Lexus'un ilk SUV'si ve Lexus'un ilk hibrit SUV'si. Bu da yine Lexus tarihinde çok önemli modellerden biri. Burada da yine 2 tane spor otomobilimiz var. Bu otomobil SC430, aslında ilk jenerasyonu da var. O kupe olarak gelmişti. Hatta Toyota Lexus tarihini iyi bilenler bu otomobilin ilk jenerasyonunun Supra ile aynı altyapıyı paylaştığını da bilirler. Bu otomobil 2 jenerasyon çıkıyor ve bu jenerasyondan sonra bitiyor. Yerini artık buna bırakıyor. İsim değişiyor. Artık Lexus'un convertible'ı bu. Ama arada çok acayip bir model daha var. Tam 500 tane üretilen LFA var. Herhalde hepiniz biliyorsunuzdur. Supercar. Then we gave it the precision of a Lexus. And in turn, wrote a new definition of what's possible for an automobile. O burada yanımızda değil, kullanamıyoruz. Çünkü çok az sayıda var. Hatta Lexus'un elinde bile kalmamış. Bir tane getirmişler. Onu bir odada inceleyeceğiz videonun devamında. O zaman neyle başlayalım? Bu otomobille başlayalım. Aslında çok yaşlı bir marka değil, genç bir marka. Ama altyapısı Toyota. 1983 yılında Toyota Başkanı bütün mühendisleri, yönetimi topluyor. Diyor ki, ben diyor Amerika pazarı için özellikle bir otomobil istiyorum. Bana yapabileceğiniz en iyi otomobili yapın diyor. Bütçeyle ilgili bir sorunumuz yok. Herhangi bir kısıt yok. Bütçe istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Zamanla ilgili de bir sıkıntımız yok. Bana 5-6 sene içinde dünyanın en iyi otomobilini üretin diyor. Ve 6 senelik çalışma sonunda 1989 yılında bu otomobil tanıtılıyor. Ama bu 6 sene o kadar değişik geçen bir sene ki. Şimdi burada biraz Japonlara değinmek lazım. Japonları biliyorsunuzdur. Bütün hayatları, gayeleri tamamen dürüstlük üzerine. Hiçbir şekilde mahcup olmamaları lazım. Hiçbir şekilde birilerine kazık atmamaları lazım. Bir herhangi bir mahcubiyette ne yapıyorlar? Harakiri. Biliyorsunuz ki bizim köprü yapımında da bir Japon mühendis yaptığı ufacık bir hatadan dolayı harakiri yaparak intihar etmişti. Hayatına son vermişti. Japonlar böyle adamlar. Dolayısıyla yaptıkları otomobili, yaptıkları herhangi bir ürünü en iyi şekilde, en teknolojik şekilde ve hatta dayanıklılık olarak da çok uzun süreler kullanabilecek, arıza yapmadan kullanabilecek şekilde üretiyorlar. İşte bu otomobilin felsefesi de aslında o. Şimdi otomobilin o 6 yıllık üretim aşamasında çok acayip şeyler olmuş. Bir kere 2300 tane bu otomobilde mühendis, tasarımcı, işçi çalışmış. Tam 450 adet prototip üretiliyor. Bakın yanlış duymuyorsunuz. 900 tane prototip motor deneniyor bunun üzerinde ve sonunda bir şeye karar verilip otomobil ortaya çıkıyor. Bu arada bu otomobilin satış hedefi özellikle Amerika pazarı. Dolayısıyla Amerikalı insanların ihtiyaçlarını da daha iyi öğrenmek adına yine bir grup, bir mühendis, bir tasarımcı, işte teknisyenler vesaire, bunlar gidiyor bir süre, birkaç sene Amerika'da yaşıyorlar. Amerikalı insanların nasıl davrandığını, neler yaptığını, nelere ihtiyaç duyduğunu, nelerden hoşlandıkları, nelerden hoşlanmadıkları ilgili bir rapor çıkartıyorlar ve bu rapor üzerine de bu otomobil üzerinde çok acayip geliştirmeler yapıyorlar. Şimdi ilk hedef vardı ya başkanın söylediği, dünyanın en iyi otomobilini yapın. Onu aslında 4 tane temel madde üzerinde geliştiriyorlar. Bu otomobil hepsinden daha sessiz olacak. Bu otomobil hepsinden daha az yakıt tüketecek. Bu otomobil hepsinden daha hızlı olacak ve aerodinamik katsayısı, yani bu tabii ki sessizliği de etkiliyor, minimum olacak. Hepsinden daha iyi olacak. Bu hepsi dediğim otomobiller hangileri? Tabii ki premiumlar. BMW, Mercedes gibi, S sınıfı, 7 serisi gibi otomobiller. Hedef orası. Ve 1989 yılında otomobil lanse ediliyor. İlk sene inanılmaz bir satış rakamı oluşuyor. İkinci senede hem Mercedes'i hem de BMW'yi satış rakamlarında Amerika pazarında geçiyor. Hatta Mercedes belli bir yıl sonra S-Class otomobillerinde %10 indirim yaparak Lexus'un bu başarısını geçmeye çalışıyor. Çünkü Lexus
uzun süreler özellikle büyük premium sedan otomobil segmentinde hep pazarda birinci en iyi satış rakamını yakalamış oluyor. Bu arada araya bir not daha koyayım. Lexus'ta şöyle bir felsefe daha var. Çok fazla otomobil üreteyim, üretebildiğim kadar fazla otomobil üreteyim, her yere satayım diye bir mantık yok. Yılda 50 bin adet üretiyorlar. Japonya'da üretiyorlar ve bunun 40 bin adedini Amerika'ya yolluyorlar. 8 bin adedi Japonya pazarı için üretiliyor. 2 bin adedi ise işte Avrupa vesaire diğer ülkelere gidiyor. Yani oldukça aslında az sayıda üretilmesine rağmen yine de bestseller oluyorlar. İşte Lexus'un hikayesi bu şekilde. Şimdi çok heyecanlandığım bu otomobili biraz böyle detaylarını anlatayım, içine bineyim, kullanayım. Sonrasında diğerlerini de biraz kullanayım ve en sonunda da LF'ye bir bakalım. Bakalım onu çalıştırabilecek miyiz? Hadi görüşürüz. Şimdi LS400'de sürüşe başlamadan önce birkaç detay da anlatmak lazım. En azından bir çevresi doluşalım. Dünyanın en iyi otomobil dediklerinde bakalım neler var, neler yok. Şimdi 1989 yıllarının teknolojisinden bahsediyoruz. Hatta çalışmaya başladıkları yıllar olarak düşünürsek bunu 83 yıllara kadar gidebiliriz. Bu arada bu otomobil için hani dedim ya bütçe sınırsız diye. Bu otomobil çıkarken bütçe 1 milyar dolara dayanmış. Yani 1 milyar dolar harcanarak bambaşka bir otomobil yapılmış. Belki bir şey atlamış olabilirim. Hemen ondan da bahsetmem lazım. Bu otomobili üretirken de altyapısı, platformu kullanılmamış. Hiçbir Toyota parçası kullanılmamış. Çünkü başkan öyle istemiş. Bunu bambaşka bir şekilde yapın demiş. Sonrasında Lexus'un bu başarısı tabii Toyota'yı da tetiklemiş ve yine Toyota markası adı altında da yine benzer modelleri çıkarmaya başlamışlar. Demin söylemiştik ya SC400 Supra. İşte böyle örnekler var. Şimdi bu otomobilin alameti farikası ne? Bu otomobilin alameti farikası bir kere sessizliği. İlk söyledikleri gibi otomobil satılmaya başladığı zaman bu otomobilin 200 kilometredeki ses seviyesi ne biliyor musunuz? 74 desibel. Bu değer o zaman BMW'nin 7 serisinde 155 kilometrede var. Yani 155 kilometredeki sessizlik bu otomobilde 200 kilometrede var. Daha sessiz bir otomobil. Rüzgar direnç katsayısı 0.29 CD. O zamanlar için bambaşka bir acayip inanılmaz bir değer. Otomobil 250 kilometre son sürate çıkabiliyor. Bu da yine rakipleri arasında oldukça hatır sayılır bir rakam. 0-100 kilometre hızlanması 8,5 saniye. Bu kadar büyük bir otomobilin tabii altındaki motora birazdan bakacağız. Bu otomobil için bence oldukça iyi bir değer 8,5 saniye. Şimdi otomobilin uzunluğu 5 metreye yakın. Dolayısıyla günümüz şartlarında buna bir E-sedan ya da D-sedan diyebiliriz. Bir kere otomobilin tasarımı aslında çok böyle Toyota'ları andırıyor. Böyle daha kült bir tasarım var. Çok fazla böyle uçuk kaçık bir tasarım değil. Ama minik minik detaylar otomobili çok farklılaştırıyor. İşte şu yanlara doğru uzayan sinyaller, buradaki far ve ızgara yapısı. Izgara yapısı çok Toyota'lara o zaman benzemiyor. İşte bir sürü farklı özellik, işte far yıkamalar. Onun dışında arka tarafa baktığınız zaman stoplar böyle çok belirgin değil. Böyle daha içeride yanan, biraz daha farklı bir teknolojiyle yapılmış. Ama dışındaki özelliklerden daha çok otomobilin içinde farklılıklar var. Onları da birazdan anlatacağım. Bu otomobil bu arada 1993 model ve üzeri olması lazım. Çünkü 1993 yılında makyaj yapılıyor. Makyajla birlikte lastikler, jantlar biraz daha büyüyor. Süspansiyonda biraz daha iyileştirmeler yapılıyor. Onun dışında şu kapı altlarına farklı bakaritler geliyor. Onlar çift renkli de olabiliyor. Bu arada bu otomobilin bir kaplama olduğundan da bahsetmem lazım. Otomobil normalde çünkü gri. Üzerini beyaz kaplamışlar. İşte jantlarımız, lastiklerimiz, yanaklarımız biraz daha yüksek çünkü konfor odaklı bir otomobil üretiyoruz. Bunun dışında hemen şimdi bir motora bakalım dilerseniz. Biraz da size motordan bahsedeceğim. Hani dedim ya 900 tane motor üzerinden yürümüşler diye. Neredeydi bunun yeri? İşte 900 motor arasından seçtikleri motor işte bu. Bir UZFE kodlu 8 silindirli yani V8, 32 sübaplı, 245 beygir güç üretebilen, bunun yanında 350 Nm'de torku olan acayip dayanıklı ve acayip performanslı bir motor bu. Aynı zamanda da V8 ve 4 litre olmasına rağmen oldukça da az tüketiyor. Özellikle Amerikan otomobilleri karşısında. Bu nedenle aslında Cadillac bile üretildikten bir sene sonra lüks otomobil segmentinde geri plana iterek Amerika'nın en lüks otomobili bu oluyor. Zaten 1989 yılında ilk çıktığı zamanda yılın Japon otomobili ödülünü de bu otomobil alıyor. Bu arada çok garip bir detay daha var. Otomobil çıkıyor. Çıktıktan 3-4 ay sonra geri çağrılıyor. Tam 8.000 tane aracın nesi değişiyor biliyor musunuz? Arka stopları fazla ısınıyormuş. Bu da neyi gösteriyor? Japonların Lexus'un müşterilerine ne kadar sadık olduklarını, ne kadar dinlediklerini ve müşteri memnuniyetine ne kadar önem verdiklerini. Hemen burada bir şey daha değinelim. Lexus'u üretirken Japonların bir felsefesi var. Hep onun üzerinde gidiyorlar. Omotenashi. Hatta sadece otomobillerinde değil, showroomlarında bile aynı felsefeyle
tasarım yapılıyor. Homotenaji ne anlama geliyor? Evdeki konfor, rahatlık, kendini rahat ve huzurlu kendi evinde hissetme. Otomobil de üretirken aslında mühendisler çok farklı çalışıyorlar Japonlar. Mesela çok değişik. Otomobili kadınlar da kullanıyor ya. O zaman erkek mühendisler ya da işte çalışanlar otomobili üretirken geliştirme aşamasında takma tırnak takıyorlar ve o düğmelere tırnakla sürekli basıp duruyorlar. Bütün düğmeler tırnakla basıldığında çalışıyor mu? İşte bütün düğmeler tırnakla basıldığında sert mi, değil mi? Tırnak kırar mı? İşte bu tip şeyleri bile inanılmaz bir şekilde düşünerek böyle bir otomobil üretiyorlar. Çok değişik ayrıntılar var. Belki biraz fazla böyle ballandırıyorum ama bu bence çok saygı duyulası bir şey ve bunun da anlatılması gerekiyor. Bu arada takım ustaları var yine üretim esnasında. Bu ustalar son kontrolleri yapıyor. Belki fabrikada üretim esnasında 1000 tane usta var. Bunların arasından 20 tanesi falan takumi ustası. Takumi ustası ne demek? İşte kulakları, gözleri bu otomobilin üretiminde böyle hataları, en ufak hatayı bile bulabilecek şekilde eğitilmiş ustalar demek. 25 yıldır Lexus'ta çalışan ustalar demek. Ve o ustalar otomobilin son kontrolünde işte boya detaylarına, dikiş detaylarına, butonların çalışma detaylarına vesaire bakarak otomobile okey veriyorlar ve otomobil ancak öyle üretimden sonra satışa, showroom'a geçiyor. Bu arada internette arama motoruna LS400 yazın, bakın neler çıkıyor. İlk reklam filmi çıkar. Bir 30 saniyelik falan reklam filmidir bu. Mutlaka seyretmişsinizdir, denk gelmişsinizdir. Buraya böyle üst üste şampanya bardakları koyarlar. Ve içleri doludur. Ve ağzına kadar doludur. 3 sıraydı hatırladığım kadarıyla. Böyle üst üste dizilmiş şampanya bardakları. Ve otomobili bir platform üzerine çıkartıp gazlarlar. Yani dinamometrede gazlamak gibi. Ve 200'lü süratlere çıkarlar. Ve bu bardaklar devrilmez. Hatta içindeki ağzına kadar dolu olan sıvılar bile dökülmez. Yani o kadar aslında titreşimsiz, o kadar işte farklı, o kadar rahat ve konforu gösteren bir detay bu. Bu reklamda inanılmaz ilgi çekmişti ve bunun adına da Balance adını koymuşlardı, yani denge. Bunun yanında bir tane daha video görürsünüz. O videoda da işte farklı otomobillerle karşılaştırma vardır. Böyle kasisler vardır farklı. Bir lastiğin girip öteki lastiğin çıkacağı böyle farklı bir kasis sistemi vardır. Oradan bu otomobil böyle dümdüz geçer. Yani hiç böyle sallanmadan dümdüz bir şekilde geçer. Bu da üzerinde Bose'nin geliştirmiş olduğu farklı adaptif süspansiyon sayesinde olan bir şeydir. Süspansiyon konforu anlamında da Lexus LS400 o zaman çığır açmış durumdadır. Diğer hiçbir otomobilde olmayan özellikler. Şimdi bu otomobilin içinde 1989 yılına göre bambaşka teknolojiler var. Bir kere zaten elektrikli hafızalı koltuklar var. Ama mesela yine Lexus'ta bir ilk olan, hatta bu segmentte de bir ilk olan, bakın buradan ayarlanabilen emniyet kemerleri var. Hafızalı koltuklar var ama o hafızaya ne dahil biliyor musunuz? Şu elektrikli olarak ayarlanabilen direksiyon kolonu ve derinlik de var. Elektrokrom ayna yine o zamanki teknolojiye göre ilk olarak bu otomobilde kullanılmış. Onun dışında bakın kadranları göremiyorsunuz. O zamanlar çünkü hep analog kadran vardı biliyorsunuz ama otomobili bakın böyle çalıştırdığınız zaman böyle bir selamlama yapıyor ve sanki dijital kadran gibi böyle değişik bir kadran sistemi var. Burada zaten her şeyi size gösteriyor. Orta tarafa doğru hızlıca baktığınız zaman burada yine Lexus'un Premium Sound System dediği ama yine Japonya'nın en iyi hi-fi sistemlerinden biri olan Nakamishi'ye ürettirdiği bir müzik sistemi var. Bu otomobilin müzik sistemi de kendi başlı başına bir nirvana'dır. O şekilde söyleyebiliriz. İşte far yıkamalar, koltuk ısıtmalar, arkadan itişli olduğu için otomobil traction'ı yani anti patinaj sistemini açıp kapatan bir düğmemiz. O zamanlar tabii sigara olduğu için hep buralarda kül tablolarımız. Buradan bakın yüksekliği otomobilini ayarlayabiliyorsunuz. Yukarı aşağı kalkabiliyor süspansiyonla. Ya da buradan yine power ya da normal moda geçip şanzımanın geçişlerini farklılaştırabiliyorsunuz. Bu arada bu sadece yükseklik değil, aynı zamanda sertliğini de süspansiyonun ayarlıyor. Yani otoyola çıktığınız zaman otomobil hem kendini ayarlamış oluyor hem de isterseniz yine daha yumuşak olsun, daha yüksek olsun derseniz buradan kendiniz de ayarlayabiliyorsunuz. Yani o yıllara göre inanılmaz müthiş teknolojiler var. Bakın değişik özellikler var. Mesela bak şuraya basıyorsun. Burada zaten 2 bölmeli soğutmalı bir torpido gözümüz var. Bir de bakın şurada da bir şey var. Hop bardaklık. Çok güzel. Burada yine çift bölgeli bir klima var. İki tarafa ayrı ayrı sıcaklığını ayarlayabiliyorsun. Arkada yine üflüyor. Aynı şekilde arkadaki yolcular da düşünülmüş. Orada hava kanalları var. Hava menfezleri var. Torpido gözüne gelince 2 tane torpido gözü var. Ve burada yine altılı CD changer var. Çok güzel. Acayip güzel özellikler. Ama tabii LS400'ün en büyük alameti farikası otoyolda bu otomobilin hissettirdikleri. Daha önce kullanmadım. İlk kez kullanacağım. Sizle beraber kullanalım. Ne diyorsunuz? Hadi. Bağlayalım kemerimizi. Ve yine ayak freni var. Buradan el frenini indiriyoruz.
D'yi alıyoruz. Bu arada yine bu otomobil için, tamamen bu otomobil için geliştirilmiş 4 ileri yepyeni bir şanzıman bulunuyor bu otomobilde. Sadece otomatik olarak geliyor tabii. En çok hoşuma giden şeylerden biri buradaki kadran. Kadranlar böyle siyah filmli bir camın arkasında yer alıyor ve arka taraftan ve ön taraftan da aydınlatmalı. Onu çok güzel tasarlamışlar bence. O zaman için müthiş bir şey. Otomobil kaç kilometrede? Şuradan onu ayarlayabiliyorsun. Evet, otomobil kaç kilometrede? Odometre bakayım. 166.926 kilometrede. Ve sessizliği duyuyor musunuz? Böyle 70'te akıyoruz. Duyamazsınız çünkü çok sessiz. Bakın o kadar eski otomobilim var. 90'lı yılların otomobili. Ben 90'lı yıllarda üretilmiş olup da kaç sene olmuş? 35 sene belki olmuş. 35 yaşındaki bir otomobilde böyle bir konfor, böyle bir süspansiyon görmedim. Daha ilk metrelerden anlaşılıyor. Oh, V8. Yine bu arada müşterilerden gelen geri bildirimler doğrultusunda otomobilde geliştirilen öğelerden biri de fren. Fren diskleri biraz daha büyümüş. Böylece frenler geliştirilmiş. Müşterileri dinleyerek onlardan tek tek geri bildirimlerini, şikayetlerini ya da böyle olsaydı daha iyi olabilirdi dedikleri bütün maddeleri almışlar. Üzerinde çalışmışlar ve 3 sene içinde makyajlı otomobilde onları uygulamışlar. Mesela dijital yol bilgisayarı demeyeyim de trip meter gibi. Otomobilin kaç kilometre olduğunu gösteren ya da sıfırladığınızda ne kadar gittiğinizi gösteren o ayrıntı. Çok iyi ya. Yani kuğu gibi derler ya. Böyle kuğu gibi akıyorsun. Şanzıman geçişleri de böyle takırtılı tukurtulu, hoplamalı zıplamalı değil. Bu arada buradan yine manuel olarak da 3'e, 2'ye ya da L'ye alabiliyorsun. Bu arada power'ı alalım. İnanılmaz ya. Bak sıfır otomobil gibi, öyle söyleyeyim size. Geçeyim mi ben? 90'lı yılların başında üretilen, yani yaklaşık 35 yaşındaki bir otomobili içinde bu kadar rahat hissedebileceğimi hiç düşünmemiştim. Bakın acayip gripli bir asfalttayız ve asfalt böyle. Yani köy yolu. Ben sallanıyor muyum kamerada? Acayip bir süspansiyon. Uçan halı gibi. Süspansiyonu aşağı indireyim, normale getireyim. Biraz böyle yokuş yukarı gazlayalım. Süper konforlu var ya, günümüz otomobillerinde bu konfor yok. Tabii o kocaman jantlar, incecik lastikler. Kütle de iyi döndü he. O kadar viraj olduğunu fark etmemiştim. İşte marka kimliği böyle bir şey. 30 yıl önce ürettiğin ilk otomobildeki hisler, malzeme, üretim felsefesi günümüz otomobillerinde de aynı şekilde devam ediyor Lexus'ta. Şimdi dönüş yolunda bir de böyle modern bir Lexus'a binelim. Aslında çok şeyin değiştiğini ama hiçbir şeyin değişmediğini görelim. Ufak bir detay daha vereyim mi burada? Benim arkadaşım var Cem, biliyorsunuz, Jantmax, ve o bir Lexus hastasıdır. Bana hep anlatır. Hatta geçenlerde bir RX aldı gümrükten ve onu topladı. Dedik işte arka fitilde böyle minik bir yırtık var. Ruhsatla gittim dedi bir Lexus servisine. Dedi ki işte buna ihtiyacım var. Onun yanında şu da var mı? Var. Bu da var mı? Var. Her şeyi getiriyorlar, biliyor musunuz? Yani otomobil 90 modelmiş, 2000 modelmiş, fark etmiyor. Lexus'un böyle bir özelliği daha var. Yani eğer bir Lexus kullanıcısıysan her parçayı bulmak durumundasın. Daha doğrusu marka her parçayı sana sunmak durumunda. Nefisti ama diğer otomobilleri de biraz kullanalım. Sonra da LFA ile buluşalım. LFA. Nerede göreceksin de, nerede için oturacaksın da, bir de var ya marşına basarsak anam. Hadi görüşürüz. Şimdi de bence Lexus tarihinde en önemli modellerden biri olan, mihenk taşlarından biri olan RX'in içindeyiz. Lexus RX bir SUV ama bir hibrit SUV ve dünyanın ilk hibrit SUV'si. Tabii 2000'li yılların başları, daha böyle dijital kadranlar, ekranlar vesaire hayatımıza pek girmemiş. Ama bu otomobilde yine bakın navigasyon, burada bir ekran. Alt tarafta yine çift bölgeli klimalar, işte buradaki asistanlar, yol bilgisayarları, koltuk ısıtmalar, hafızalı koltuklar, cam tavan, sunroof vesaire her şey mevcut. Yani bir Lexus'ta zaten bunların hepsinin olması gerekiyor. Ve otomobilin güzelliği hibrit olması. Bakın şu anda mesela motor kapalı bir şekilde gidiyoruz. Elektrikli bir şekilde akıyoruz. Şimdi 20 sene öncesinin teknolojilerine göre inanılmaz bir mühendislik var bu otomobilde. Ve yine sürüşü de böyle hiçbir 20 yaşındaki otomobil gibi değil. Hatta kondisyonu da öyle. Çünkü kullandıkları malzemeleri çok özenle seçiyorlar. İşte bir ahşap kullanırken bile 45 tane farklı ahşap üzerinden gidiyorlar. Deriler zaten hep gerçek deri. Ve otomobilin içindeki koku da böyle eski kaliteli premium kokuları vardır ya. Böyle evinize çok güzel bir koltuk alırsınız, sofa alırsınız. Deridir, eskidir ama böyle o bir güzel kokusu vardır. Güzel böyle çatlakları vardır üzerinde. Güzel dokuları vardır. İşte bu otomobilde aynı şekilde. Böyle bakmaktan kendimi alamıyorum. Çok keyifli. Bir de hiç
trim sesi, takırtı, tukurtu hiçbir şey yok. Yani sanki tamam tasarım olarak eski bir otomobil. İçinde tabii ki günümüzün teknolojileri vesaire ya da tasarım dili yok. Ama sürerken hiç de eski hissettirmiyor. İşte başarı bu bence. Buradaki gözü bile düğmeli yapmış. Açması, kapaması böyle kanat gibi açılıyor. Var tabii egzantrik şeyleri. Lexus bu. Olması lazım. Ve hiç bozulmaması lazım. Hep çalışması lazım. Baksana gidiyor da. Tabii bunda da 3 litrelik bir V6 var. 220 beygir gücünde. Monokok şasi üzerine üretilmiş. Monokok şasili bir otomobil. Yani bunda da sedan konforunu ve işte o sürüş zevkini bir SUV'de sunabilmek için Japonlar ellerinden geleni ardına koymamışlar. Sürerken de zaten belli ediyor. Dediğim gibi hiç 20 sene önce üretilmiş bir otomobil gibi değil. Bu arada tabii kullanılabilirlik anlamında da otomobilde pek çok detay var. Biraz böyle vaktimiz kısıtlı olduğu için her yerini incik incik anlatamıyorum ama mesela arka koltuklar 10 santimden daha fazla öne arkaya kayabiliyor. Arka koltukların sırtlıkları yatabiliyor. Sonuçta bir aile otomobiliyle kilometre sınırı olmadan istediğiniz yere gidebilirsiniz diyor. Vallahi çok güzel direksiyon tepkileri falan. Dedim ya bizim Cem bu otomobilden aldı gümrükten çıkma. Durumunu da bilmiyordu ama dedi zaten ben parça konusunda sıkıntımız yok. Ne istersek serviste bulabiliyoruz. Ya da işte gelmesi en fazla 10 gün sürüyor serviste şu anda stokta yoksa da deyip otomobili başladı toplamaya ve günlükte kullanıyor. İnciğini, boncuğunu, bütün fitillerini, işte ufak plastiklerini, tıpalarını, şunları, bunları, düğmelerini her şeyini değiştirdi. Bak bu çoğu otomobilde yok. Yani o parça bulunabilirliği. Acaba bir LS400 mü bulup toplasak? Hı? Nereden bulacaksın da nereden toplayacaksın? Burak kendine mukayyet ol. Kullanmak için. Şimdi bir 10 kilometre falan daha yolumuz kaldı. Sonrasında otomobilleri teslim etmemiz lazım. Önümde 4 tane seçenek var. SC430'u mu kullansam Cabrio'yu, yoksa onun yeni modelini mi kullansam, 3. nesil LS'i mi kullansam, yoksa GS'i mi kullansam? Bence gelmişken şu LC'yi de kullanalım. En modern, en sportif. Açalım üstümüzde. Oo, fasır fasır. Arkadaş bir anda çağ atladık. Bu nedir ya? Şimdi en baştan beri LFA diyoruz ya. Aslında biraz LFA'nın genleriyle üretilmiş bir otomobil. LFA'dan sonra üretilmiş bir otomobil bu. LC. LC Luxury Coupe anlamına geliyor. Daha önce göstermiştim ya bir tane daha convertible vardı. SC. SC serisinden sonra bu otomobil üretildi. Luxury Coupe'ye geçti. Luxury Coupe ama bu bir convertible. 2019 yılında tanıtıldı. Yine yeni nesil bir otomobil. LFA'ya çok benzer gösterge tablosu var. Baya güzel bu. Çok başka hiçbir otomobile benzemeyen çok güzel bir gösterge tablosu. İşte multimedya ekranları, dijitaller, şunlar bunlar bu otomobilde tabii ki müthiş. Şimdi tabii bu otomobile böyle lambalanak ilk kez oturduğum için hala araştırma aşamasındayım. Otomobili inceliyorum. Yine başka hiçbir otomobilde olmayan bakın şuradaki yani gösterge tablosunun sağında ve solunda şu direksiyon yanındaki çubuklar dışında, kollar dışında yine sürüş modlarını vesaire ayarlayan butonlar yer alıyor. Traction'ı buradan kapatabiliyorsunuz. Bunlar normal işte custom, sport vesaire sürüş modlarını ayarlayabiliyorsunuz. Her yer düğme, her yer buton. İşte burada yine multimedyanın kontrolleri. Burada bir touchpad. Gerçi bu otomobilde de bunları çok anlatmanın anlamı yok ama otomobilin sanki üstü açık değil gibi. Zaten sesten de herhalde anlıyorsunuz. Sürekli bir rüzgar sesi, uğultu vesaire yok. Sonuçta bir convertible otomobilde bunlar olası şeyler. Ama bu otomobilin yine Lexus tarzı sessizliğini farklı yapmışlar. Üstü açıkken bile sessiz, sakin gitmenizi sağlıyor. Tabii hep sessiz sakin diyoruz ama bu otomobilin içinde de başka bir motor var. Ön tarafta kaputun altında 5 litrelik bir V8 makine var. Bu arada bu LC500 bir de bunun hibrit versiyonu var. O V6 ve elektrik desteğiyle geliyor. Aşağı yukarı aynı beygirleri veriyor. Bu otomobil 471 beygir gücünde ve yine 10 ileri çok gelişmiş bir şanzıman var bunda. Çok acayip. Biraz zaman olsa da şununla biraz gazlasak. Ama öyle bir zaman yok. Bak ses de bir acayip. V8. Bir de hiç sert değil biliyor musunuz? Sonuçta kocaman jantları olan, ince yanak lastikleri olan bir otomobildeyiz ama niye böyle? Nasıl yapıyorlar? Nasıl ediyorlar? Nasıl yapıyorlar? Çok ilginç. Comfort, Eco, Sport S. 9000 devir saati. 5 litre, V8 ve 9000 devir saati. LFA mısın?
Seslere bak, seslere. Koma yerinde gidiyoruz. O yüzden fazla gazlayamıyoruz. Bir hızlanamayacağız galiba. Biraz arayı açayım. Sonra size hafif bir bukle vereceğim. Nasıl? 5000'de gidiyoruz. Ne titreşim var, ne bir şey. Konfor var, içeride huzurlusunuz. Ama altınızda da bayağı bir güç var. Bunu bilmek de huzur veriyor adama. Ses çok iyi ya. Ses. İşte o ses Japonya. ...7000'den fazla çevirmiyormuş. Kesicisi de değişik. 7200'de falan kesiyor. Kesicisi de böyle biraz değişik. Güzel be. Hani kuşlar, ağaçlar, Lexus bütün hepsini bozar. Lay la lay 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 lay. Başlarında baharın. Doğru mu oldu? Neyse, değişik, güzel bir sürüş oldu. Gün daha bitmedi. Bakalım bize neler gösterecek. Ama yine pek bir şey göremezsek diye ben videoyu ufaktan kapatayım. Size bir soru sorayım. Lexus hakkında ne düşünüyorsunuz? Mesela alır mısınız bir premium otomobil markası olarak? Herhangi bir modelini. Bu arada LBX dahil, LBX'ten eleme bir sürü modeli var. Neredeyse her segmentte otomobilleri var. Ve en uygun fiyatlı, daha doğrusu başlangıç Lexus olarak görebileceğimiz LBX dahil. Hepsinde aynı özen, aynı malzeme kalitesi, aynı Lexus işçiliği, aynı Lexus felsefesi. Bunu rahatlıkla görebiliyorsunuz. Bunu görebildiğiniz çok az marka var. Sonuçta marka satın alıyorsunuz. Ve o ruh ve o karakter, o ruh var ya, son zamanlarda otomobiller, daha doğrusu markalar bunu kaybetmeye başladı. Kaliteden ödün veriliyor, malzemeden ödün veriliyor. Daha uygun fiyatlı otomobiller üretmek için. Ama Lexus'ta bu yok gibi gözüküyor şimdilik. Umarım böyle de devam eder. Japonlar böyle devam eder eminim. Lexus aslında çok böyle radarda olan bir marka değil düşünürken. Doğruya doğru. Ama kullanmanız gerekiyor. Kullandıkça Lexus'un ne demek istediğini daha iyi anlayacaksınız. O yüzden bence boş bir vaktiniz olursa bir Lexus showroom'una gidin. Kendinizi evinizde gibi hissedin. Bir de otomobil test edebilirseniz sizin de radarınıza 12'den girecektir diye düşünüyorum. Ben kullandıkça sevmeye başladım. Hatta dedim ya, bir tane LS400 mü? Cem, bulur muyuz? Yapar mıyız? Toplar mıyız? Gerçi toplayacak bir şey yok. Bozulmaz ki. Neyse. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme butonuna basarsanız sevinirim. Yine sorularınız varsa aşağı yorum olarak yazarsanız biz onlara bakıyoruz, cevaplıyoruz. Hatta marka yetkilileri bile bakıp cevaplıyorlar önemli sorular olursa. Kanalımıza zaten abone olduğunuzu farz ediyoruz. Eğer abone değilseniz abone olup özellikle o çan simgesine tıklayıp bildirimlerinizi açarsanız biz her yeni video yüklediğimizde ilk izleyenlerden biri de siz olursunuz. Hadi hoşçakalın. Hoşçakalın. Şimdi Lexus'ta LFA tarafı. Süper bir gün oldu. Gerçi daha gün bitmedi. Bakalım daha bizi neler bekliyor. Otomobil kullanmayacağız ama LFA ile tanışacağız muhtemelen. Orada görüşürüz o zaman. Bakalım çalıştırabilecek miyiz? Şöyle bir gaza bassak, o egzoz sesini bir duysak, çığlıkları duysak göreceğiz. Hep beraber göreceğiz. O zaman LFA'nın yanına geçelim. 32 diş. Daha doğrusu kalanlar. Niye? Çünkü yanımda acayip bir şey var. Nihayet bir LFA gördüm. Nasıl ya? Bir şey pek anlatmamak lazım ama bu otomobilin hikayesi çok acayip. Çok farklı bir hikayesi var. Diğer spor otomobiller gibi değil. Çünkü Lexus aslında bir süper spor otomobil üreticisi değil. Ama patron diyor ki bana dünyanın en iyi süper spor otomobilini yapın. Ve Lexus mühendisleri de yine başlıyorlar çalışmaya. Yine sınırsız bütçe ama bu sefer zaman biraz kısıtlı. Hızlı bir zaman içinde otomobili üretmeleri gerekiyor ve sıfırdan üretmeleri gerekiyor. Başlıyorlar çalışmaya Japonlar ve bu otomobil ortaya çıkıyor. Tam 500 tane üretiyorlar. Kimilerine göre, efsaneye göre 501 tane varmış. Onu da söylüyorlar. Belki de 501. budur. Şimdi birazdan bakarız kaçıncısı olduğuna. Ve otomobili her gün bir tane üreterek 500 günde üretimi tamamlıyorlar. Tamamen el üretimi Japonya'da üretiliyor. Şimdi biraz detaylarını anlatalım. Biraz özelliklerini anlatalım. Kendimi fazla göstermeyeyim. Artık otomobilin böyle sağında solunda biraz dolaşayım. Hiç fotoğraflardaki gözüktüğü gibi değil. Yani inanılmaz böyle çok sade gözüküyor aslında. Çok böyle albenili gözükmüyor diğer sporlara göre ama şöyle baktığınız zaman da öyle acayip hatlar var ki. Baksanıza şu camın oradan gidip arka radyatörlerdeki hava kanallarına gidişe. Şuraya baksanıza. Burada da yine radyatörlere giden bir hava kanalı var. Jantlarımız 20. Bakın normalde spor otomobillerde işte gösteririz ya karbon fiber. Burası karbon fiber diye. Bu otomobilin bütün her şeyi karbon fiber. Şimdi mühendisler başlıyor çalışmaya. Diyorlar ki otomobil hafif olmalı. Otomobil hızlı olmalı. Otomobil hızlı olmalı derken son sürate çok
çok iyi ulaşmalı ve motor çok inanılmaz bir şekilde devir çevirmeli ve müthiş bir sesi olmalı. Zaten bu otomobilin sesini otomobil severler herhalde dünyanın en iyi seri üretim motor seslerinden biri olarak kabul ediyorlardır. Buraya koyarım biraz sesleri. Keşke çalıştırabilsek. Şimdi otomobil aslında şasisi, daha doğrusu şu yaşam alanı, bütün bağlantıların hepsi karbon fiber. İlk başta alüminyum olarak başlıyorlar prototiplere. Yine 6-7 yıllık bir geliştirme süreci var. Prototipler sergileniyor. İlk başta alüminyum, sonradan işte karbon fibere dönüyorlar. Daha doğrusu tam olarak karbon fiber değil de karbon fiber ile desteklenmiş bir plastik değişik bir yapıyla yapıyorlar. Ön yürüyen aksam ve arka yürüyen aksamı da bu tübüler şaseye alüminyum olarak oturtturuyorlar. Sonuçta %65'i otomobilin bu karbon fiber yapıdan oluşuyor. Geri kalan ise alüminyum ve diğer malzemeler. Şimdi bu otomobilin aslında altyapısı tamamen karbon fiber. Hatta tam olarak karbon fiber değil de karbon fiber destekli bir değişik bir plastik yapıdan yapıyorlar. Burada bir monokok şase var. Aslında yaşam alanı karbon fiber olarak yapılmış. Yani daha doğrusu bu yapıyla yapılmış. Ön yürüyen aksam yine alüminyum. Yine bir ne diyelim? İskeletten yapılmış bağlantılar vesaire hepsi alüminyum. Yine arka tarafta da alüminyum bir yapı var. Yani otomobilin ortası karbon fiber, önde ve arkada da alüminyum var. Kısacası otomobilin aslında %65'i karbon fiberden oluşuyor. Gerisi ise alüminyum ve diğer materyallerden oluşuyor. Bu sayede 1500 kilo civarında bir ağırlığa sahip oluyor. O alüminyum çalışmalarından sonra karbon fibere dönmesi de otomobile yaklaşık bir 100 kilo avantaj sağlıyor. Yani otomobil 100 kilo daha hafifliyor. Şu egzosuna da bir bakalım gelmişken. Sesini duyamayacağız ama bak alt tarafta falan komple kanallar. Otomobilin altı da üstünden daha yakışıklı bile olabilir. Burada yine bir spoiler var aktif olarak havalanan hıza göre. Ama buradaki yapı çok güzelmiş. Şimdi niye egzozları gösterdim? Hatta açabiliyorsak. Evet açabiliyormuşuz. Şöyle bir içine de bakalım. Bir motorunu açalım. LFA'nın motorunu açıyorum oğlum. Bak işte o yapı. Karbon fiber. Bakın herhangi bir çubuk yok. Çubuğu bile karbon fiber yapmışlar ve bakın buraya koymuşlar. Şurada bir delik var. Bunu buraya takıyorsunuz ve şurada yine aşağıda bir yapı var. Alüminyum ve oraya geçiriyorsunuz. Teşekkür ettim. Şimdi size biraz motoru anlatayım. Lexus biliyorsunuz V8 motorlar, V6 motorlar konusunda oldukça zengin bir marka. Elinde zaten bir sürü motor var. Ama bu otomobili hem ses anlamında hem güç anlamında farklı bir yere konumlandırmaları lazım. Dolayısıyla bambaşka bir hiç daha önce yapmadıkları bir motor üzerinde çalışıyorlar. V10. 4.8 litre. İşte yine VVTi sistemlerinin de içinde olduğu bütün teknolojileri barındıran 560 beygir gücünde 480 Nm tork üretebilen ve bakın tamamen bir mühendisin üzerinde bütün vidalarını sıktığı, elinde sıktığı bir motor üretiyorlar. Ve bu motorda çok farklı yapılar da var. Yani öyle standart bir V10'a al koy demiyorlar. Bu arada demiyorlar derken daha önce de zaten Lexus Yamaha ile bir işbirliğine gitmişti. Burada da yine Yamaha'dan yardım istiyorlar ve Yamaha da bildiğin üzere bir enstrüman markası da olduğu için bu otomobilin sesi üzerinde acayip bir mühendislik yapıyor. İşte şuradaki borular, o boruların daralıp açılması, içerideki o kıvrımlar vesaire vesaire derken hem otomobilin emmesinde hem de egzoz sisteminde ve işte o LFA'nın çıkardığı o çığlıkları üreten aslında sadece Lexus değil aynı zamanda Yamaha. Yamaha'nın bunda çok büyük payı var. Hatta kabine bile buradan giden 2 tane kanal var. Kabine bile farklı bir ses iletiyorlar. Tabii egzosu hiç düşünemiyorum bile. Bu arada motor ne kadar geride farkında mısınız? Bakın lastik merkezi burada, motorun merkezi buralarda. Yani oldukça bu tarafa doğru alıyorlar. Bu da tabii ki ağırlık dengesi için. Bu arada motor da inanılmaz bir şekilde aşağıda konumlanmış. Şöyle bakıyor musunuz? Neredeyse lastikten bile daha aşağıda. Bu arada bu otomobil arka itişli olarak ilerliyor. İşte şaft daha farklı bir aparatla yukarıdan doğru gidiyor. Motor aşağıda ama daha farklı bir eksende gidiyor. Ve arka taraftaki diferansiyeli iletiyor ve arka lastikler arka itişli olarak ilerletiyor. Ama burada da gördüğünüz üzere bakın 2 tane Tumi otomobille birlikte gelen karbon bavul var. Bu farklı bir detay. Konuyla pek alakası yok ama görmüşken onu da söyleyeyim dedim. İşte seramik diskler koca Brembo üretiyor bunları. Ön tarafa da baktığınız zaman yine 6 piston yine Brembo'nun kocaman karbon seramik diskleri yer alıyor. Otomobilin arka tarafında radyatörler var. Otomobilin çünkü ağırlık dağılımını çok iyi ayarlamaları gerekiyor. Ön taraf 52, arka taraf 48 olmak üzere neredeyse ideal bir ağırlık dağılımı var. Bakın sürücünün oturduğu merkez otomobilin neredeyse yine ortasında. Motorla bütünmüş gibi otomobilin bütün ağırlığı tam ortada yer alıyor. Kapı kolu çok güzel. Bak koltuk ayarlı
ayarlama yerleri, pedal shift'ler, karbon direksiyon simidi vesaire vesaire. Yani bu otomobili de hem sürüş pozisyonu hem kullanılan materyalleri, bütün ergonomiyi ayarlayan da işte o zamanların çok meşhur bir, bakın koltuklar da karbon bu arada, Japon yarış sürücüsü. Bununla bayağı bir kilometre geçiriyor. Hatta prototiplerini yüzlerce tur Nürburgring'e çıkartıyorlar ve otomobil çıktıktan sonra da bir 7.22'lik bir derece elde ediyorlar ki bu da çıktığı an seri üretimdeki Nürburgring'deki en hızlı otomobil oluyor. Sonra ne yapıyor biliyor musunuz? Chrysalis alıyor. 7.14 yapıyor. İnanılmaz bir rakam. Yani otomobilin çok hızlı olduğunu Chrysalis de kanıtlamış oluyor. Hem de yol lastikleriyle. Hani demiştim ya, bu otomobilden 500 tane var dünyada. Belki birkaç tanesi kaza yapmıştır. Daha az sayıdadır emin olun. Ve çoğu da koleksiyonerlerin elinde. Ve şu anda inanılmaz değerli bir otomobil bu. Çalıştırmaya bile insan çekiniyor diyeyim. Ama seslerini ben bu videoya koyarım. Çok acayip, ayrılmak istemiyorum. Tabi buraya kadar gelmişken içine bir oturmadan olmaz değil mi? Bakalım nasılmış. Sığdın mı? Koca adam. Hı? Oğlum sığamadım ya. Sığamadım. Almayacağım o zaman. Hı? Sığdım lan. Bak, LFA'nın içindeyim. Girdim ama çıkamayacağım. Beni bununla gömün. Çıktım ya. Hadi anlatmaya devam. Lexus günümüz modellerinde de aynı üretim felsefesiyle devam ediyor. Her modeli lüks, her detayında özel olan bir marka. Başlangıç modeli LBX. Kompakt boyutlarda ama iç mekanda tam bir butik otel havası var. Şehir içi sürüşlerde sessiz, hafif ve premium. Sonra NX geliyor sahneye. Hibrit ya da plug-in hibrit seçeneğiyle güç ve ekonomiyi şık gövdede buluşturuyor. Kabine girdiğiniz an malzeme kalitesi premium kelimesini yeniden tanımlıyor. RX ise büyük SUV sevenlerin favorisi. İçinde akustik camlar, deri kaplamalar, dijital detaylar, sürüş desen zaten kendine özel karakteri var. Bunun da videosu bizim kanalda var. Sessizliğin içindeki teknolojik şov diyebiliriz. Sedan tarafına geçersek ES geniş hacmi, rahat koltukları ve huzurlu sürüşüyle uzun yolun lüks klasiği ama aynı zamanda sportif de. Bunu unutmayalım. LS ise Lexus'un zirvesi sayılabilir. Lazer kesim ahşap detaylar, özel ses yalıtımı. Kullanıcılar bu otomobili adeta bir Japon sanat eserine benzetiyor. Lexus tamamen elektrikli segmentinde de var. Burada RZ modeliyle yer alıyor. Sıfır emisyon ama hızlı. Üstelik tamamen sessiz. Kabin içi o kadar rafine ki kendi nefesini duyarsın. O derece. Ve tabii ki sahnenin yıldızı LM geliyor. 4 koltuklu, masajlı, buzdolaplı, kocaman ekranı olan bambaşka bir araç. Eşi benzeri olmayan bir araç. Tekerlekli bir özel jet resmen. Tüm bu modellerin ortak noktası sessizlik, zarafet ve kalite. Her zaman olduğu gibi. Ayrıca çoğu modelde plug-in hibrit seçenekleri de var. O zaman şöyle bir şey yapalım mı? Hangi Lexus sizin ruhunuzu yansıtıyor? Yorumlara yazalım, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Hırvatistan'dan şimdilik görüşmek üzere. Umarım günün birinde 30-35 yaşlarında da olsa bizim bir Lexus'umuz olur. Bakalım zaman gösterecek.